Şimdi bu çantamıza punch yapacağız. Kasnağa ihtiyacımız var. Punch iğnesi lazım. Makas gerekiyor. Ve tabii ki de iplere ihtiyacımız var. Motiflere ihtiyaç var. Ve bu tarz bir punch tutkalı gerekiyor. Şimdi başlıyorum. Öncelikle bu çantayı ters çeviriyorum. Çünkü punch işlemesi ters tarafta daha iyi görünür. Özellikle yeni başlayanlar için bunu öneriyorum. Kumaşınızın tersinden işleme yapın ki doğru yüzünden daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Evet, harika. Bu çantamın ters yüzü. Bu kasnağım. Vidalı kasnak kullanıyorum. Sıkıştırmak için. Biraz daha açalım. Bunu şöyle ortalayıp şöyle arka yüzünde göz kararı yanlarda özellikle şu dikişlerle eşit boyutta kalacak, mesafe kalacak şekilde ayarlıyorum. Sonra kasnağımı yerleştiriyorum. Zorlanmaya hiç gerek yok. Aynen bu şekilde. Tamam. Kumaşımızı bir miktar geriyoruz. Gergin bir kumaş olması gerekiyor. Vidamızı sıkıştırıyoruz. Harika. Şu yaprak desenini yapmak istiyorum. Ve bunu kumaşa transfer etmek için bir karbon kağıdından yardım alıyorum. Şöyle yerleştireceğim. Sabit kalması gerekiyor. Kaymalar olabilir. Ufak tefek. Bunu dert etmeyin. İşleme sırasında bunu kolaylıkla tolere edebilirsiniz. Nihayet motifimi çizdim. Harika. Şimdi şu punch iğnemi paketinden çıkarıyorum. Bu iğnem. Farklı uçları var ama ben bunu kullanacağım. Zaten takılı ve beşte. Bu da ip takma aparatı. Evet, nazikçe çıkarıyorum. Daha rahat işleme yapabilmek için kasnağımı biraz yükselttim. Şimdi size ipi punch iğnesine nasıl geçireceğimi göstereceğim. Öncelikle şu ip geçirme aparatını uç kısımdan nazikçe takıyoruz. Ve arkadan gelen halka boşluğuna
ipimizi geçiriyoruz. Harika. Sonra bunu yavaşça çekiyorum. Evet, harika. Daha sonra biraz kısalım. Şu delikten bu aparatı geçiriyorum ve yine bu defa ipimi bu boşluktan yine geçiriyorum. Amacım şu delikten ipi geçirmek. Harika. Çok güzel. Şimdi birazcık rahat işleme için ipten diyorum, açıyorum. Sonra ipin ucunu birazcık daha kısalttıktan sonra bu ayarda, tamamen default ayarlarda işlemeye başlıyorum. İp şu yönde olmalı, kolay akmalı ve bir kenardan başlıyorum. Sadece batırıyorum, çıkarıyorum. Batırıyorum ve çıkarıyorum. İşliyorum. Eğer ipinizin işlemenizin çıkma eğilimi varsa birazcık tutarak destekleyebilirsiniz. İpiniz rahat gelmeli. Sıkıştırma olmamalı. Her zaman buradan rahatlıkla ip gelmeli. Eğer ip sıkışırsa, diyelim sıkıştı. Böyle atma olacaktır. İpin rahat gelmezse böyle bozulacaktır. Bunun sıkışmaması lazım. Ne yapıyoruz? Geri gidiyoruz. İpin gelişini düzeltiyoruz. İşlemeye devam ediyoruz. Şu işleme yönü böyle olmalı. Ben önce yaprağın kenar çerçevesini tamamlamayı düşünüyorum. Sonra istediğim gibi içini dolduracağım. Bunu ilk defa yapıyorsanız dikişlerin çok güzel olmama ihtimali var. Buna takılmamanızı öneriyorum. Sadece zamanla alışacağınızı ve daha iyi yapacağınızı
düşünün ve bu işlemenin, her bir ilmek atmanın verdiği rahatlama hissine odaklanın. Kasnağı istediğiniz gibi elinize göre döndürün. Nasıl rahat işleme yapıyorsanız o şekilde kendinize göre ayarlayın. Tekrar döndürüyorum. Acele etmeyin. Acelemiz gerçekten yok. Ya aslında tam olarak ihtiyacımız olan şey yavaşlamak ve ritmik, rahatlatıcı, huzur verici hareketler. Şimdi şöyle koyalım. Hata yaparsanız bunu aldırmayın. Şimdi bir hata göstermek istiyorum size. Diyelim ki ipiniz siz fark etmeden böyle takıldı ve ip akışı gerçekleşmiyor. Bu durumda işlemeniz aynen böyle bozuk olacaktır. Çünkü ipiniz sıkıştı. Bu bir hata. Bunu tekrar söylüyorum. İpinizin girişi çok rahat olmalı. Hatta böyle boş ip koyun ki çok rahat bir şekilde ipiniz aksın. Burada bir hata yaptık. Ne yapıyorum? İpi biraz yavaşça çekiyorum. Çekip boşluğu ayarlıyorum. Harika. Şimdi devam ediyorum. En başta zorlanıyorsanız şöyle tutarak, bastırarak birazcık destek alın. İpimiz yine güzel akacak. Tüm bu işlemedeki kritik nokta bu. İpimiz güzel olacak. Ben size birbiriyle uyumlu malzemeler gönderdim. Bu setin içerisindeki malzemeler uyumludur. Yani bu kumaş dokusu, boşlukların sıklığı, ipin kalınlığı ve kalitesi ve punch iğnesinin ucunun kalınlığı birbiriyle uyumludur. Eğer bunlardan herhangi biri uyumsuz olursa işlemenizde yine atma olacaktır. Yani işleme yapamayacaksınız. Bu yüzden eğer ipinizin akışında herhangi bir sorun yoksa ve doğru yaptığınızda eminseniz diğer unsurları gözden geçirmenizi öneririm. Mesela ipin kalınlığı ile punch iğnesinin kalınlığı uyumlu mu? Çünkü ipin iğneden rahatlıkla geçip akması gerekiyor. Farklı ip kalınlıkları için biliyorsunuz farklı kalınlıktaki punch iğneleri var setimizin içinde. Bunu görebilirsiniz. Başka ipler ve başka kumaşlar için onları deneyin.
Ama başlangıçta iyice punch içi öğrenene kadar bu standart kumaşlardan ve iplerden devam etmenizi öneririm. Çünkü amacımız rahatlamak ve başta böyle bir bilmecenin içine düştüğümüzde daha fazla stres olmanızı istemem. Evet, harika. Benim yaprak motifimin çerçevesi devam ediyor. Yapamıyorsanız ve takıldıysanız lütfen bir kenara bırakın. Biraz rahatlayın. Başka bir zaman sonra tekrar deneyin. Çerçevem bitti ve içini doldurmaya devam ediyorum. Şimdi benim eğitim setimde punch teknikleriyle ilgili birçok video var. Onları tabii ki de izleyebilirsiniz ama yeni başlayanlar için özellikle sadece şu videoda gösterdiğim tekniği kullanmanızı öneriyorum şiddetle. Bir defa kenarları doldurarak devam edeceğim. Bu gerçekten harika bir his. Ben ne zaman anksiyetemin arttığını hissetsem kendimi punch işlememin başında buluyorum ve bu beni inanılmaz rahatlatıyor. Bu şekilde motifin içini tamamen dolduruyorum. Evet, devam ediyorum. Diyelim ki burada kaldınız. Üstünden atlayarak gidebilirsiniz. Güzel gidiyor. Evet, bu güzel kısmı beraber yapalım istedim. En çok hoşuma gidense boşlukları pıt pıt nakışla doldurmak ve sonuna geldik. Harika. Bu sonunda şöyle bastırarak yavaşça ipimi çekiyorum. Nakışım sökülmesin. Makasımı alıyorum ve buradan kesiyorum. Şu fazla ipimi de kesiyorum. Harika. Şu kısmı başka bir renkle yapabilirim. Ya da şurayı. Şimdi ipi sadece tutuyorum ve çıkarıyorum. Şu kısım için alıyorum. İpimi açıyorum. Evet. Nasıl yapıyorduk? Bu punch iğnemiz. Bu ip takma aparatımız. Bunu şu uç kısımdan takıyorum ve itiyorum. Buradan çıktı. İpimi buradan geçiriyorum.
Harika. Şurası biraz karmaşık göründü. Ben kestim. Yavaşça çekiyorum. Harika. Şimdi ipimiz bu kısımda. Şu iğne deliğine olacak şekilde ipimi tekrar geçiriyorum ve buradan çekiyorum. Harika. Aparatımı kenara alayım. Şöyle az bir uzunluk kalacak şekilde ayarlıyorum. Başlıyorum. Kalan kısmı yapmaya. Ee, Şuradan başlamak istedim. Yaprağın arkasında sanki bir güneş gibi görünmesini istediğim için bu rengi seçtim. Yani size önerim motife tamamen bağlı kalabilirsiniz tabii ama tam da bu rahatlama anında hayal gücünüzü serbest bırakın. Farklı şeyler ekleyin. Farklı renkler kullanın. Bir şeyler değiştirin. Unutmayın bu sizin sanatınız. Bu şekilde devam ediyorum. Ve zamanla hızlandığınızı göreceksiniz. Evet, nihayet tamamlıyorum. Harika. Yine yavaşça son ilmeğimi tutarak iğnemi çekiyorum. Ucundan kesiyorum. Fazla ipimi yine buradan kesiyorum. İşte motifim bu. Bu benim motifimin arka yüzü. Bunu çevirip ön yüzüne bakalım. İşte pofuduk olan taraf burası. Şuraları biraz isterseniz elle düzeltebilirsiniz. Tamam, bu harika oldu. İsterseniz yanına eklemeler yapın. Ama ben bu haliyle beğendim. Evet, önemli olan diğer şey ise şu. Bunu sabitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bir yapıştırıcı punch tutkalı kullanıyorum. Punch'a uygun bir şey kullanmanızı öneririm. Çünkü yapıştırmazsanız bu dikişler atacaktır. Hepsinin yapıştırıp sağlamlaştığından emin olmanız gerekiyor. Ve bunu makinede yıkayamazsınız. Bunun da farkında olun. Tutkulu eritmeyecek bir sıcaklıkta yani soğuk suda elle yıkamayı deneyebilirsiniz. Ama gerekmedikçe bence yıkamayın.
Biraz fazla kullanmışım. Ben parmakla yapmayı seviyorum. Siz bir spatula kullanabilirsiniz. Evet, harika. Sağlam yapıştırmayı da seviyorum. Evet, biraz fazlamız var. Bunu alacağım. Taşırmamaya da çalışın. Şimdi bunu bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Bir gün kuruyacak.